İstanbul'u 1453 yılında fethettiğimizi biliyoruz. Ama aslında 5500 yıl önce de buradaymışız. Beşiktaş'ta metro kazısı yapılırken işçiler sadece ray hattı açmadı. Şehrin altında 5500 yıl öncesine uzanan mezarlar buldu. Ve bazılarına göre bu mezarlar Türk tarihinin bildiğimizden çok daha eski olabileceğini gösteriyor. Roma'dan önce bu topraklarda gerçekten biz mi vardık? Videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. İstanbul. Her gün milyonlarca insanın üzerinde yürüdüğü, altındaysa binlerce yıllık bir geçmişin sessizce yattığı bir şehir. Beşiktaş metro kazalarında ortaya çıkan bulgular sıradan arkeolojik kalıntılar değildi. İddialara göre bu kazılarda 5500 yıllık kurgan tipi mezarlar, yani Orta Asya Türk kültürüyle ilişkilendirilen yapılar bulundu. Mesela Sultanahmet Meydanı'na bir gidin. Tılsımlı ya da dikili taşların adım attığınız zeminin 10 ila 15 metre aşağısında olduğunu fark edeceksiniz. Aynı şekilde Ayasofya'nın da bazı bölümleri şu an basmış olduğumuz zeminin altında kalıyor. Çünkü bugün yürüdüğümüz İstanbul aslında gerçek İstanbul'un üstüne kurulmuş yeni bir şehir. Bu yüzden Sultanahmet'te, Ayasofya'da, Beşiktaş'ta ya da herhangi bir yerde yapılan her yeni kazı bizi aslında başka bir döneme götürüyor. İşte Beşiktaş'ta da böylesine ilginç bir olay yaşandı. Roma ya da Bizans'tan beklenen klasik kalıntılar yerine bazı araştırmacıların kurgan tipi gömü geleneğine benzettiği mezarlar bulundu. Dairesel formlar, toprak yığma sistemi ve bazı semboller. İşte tartışma tam olarak burada başladı. Bu mezarlar alışılmış Roma mezarlarına benzemiyordu. Çünkü bu yapılar Altay tipi mezarlardı. Üzerlerinde akanay, umay tamgası bulunuyordu. Ayrıca hayat ağacı motifleri de vardı. İşin ilginç yanı bu tip mezarlardan tam 78 tane bulundu. Tamam, 78 tane bulundu ama gerçekten nedir bu kurgan? Bunu biliyor muyuz? Kurgan basitçe eski bozkır topluluklarının mezar yapısıdır. Genelde Orta Asya, Altaylar, bozkır kültürü ve göçebe elitleriyle ilişkilendirilir. İçlerinde eşyalar, at kemikleri ve hatta bazen silahlar da bulunabilir. Ve bu gelenek binlerce kilometre ötede, ana yurdumuz Orta Asya'da ortaya çıkmıştır. Öyleyse İstanbul'da ne işi var? Çünkü yuvarlak kurganlar bugüne kadar hiçbir zaman İstanbul'da bulunamamıştı. Dolayısıyla arkeologlar bile bunun çok büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti. İşte tam da bu noktada tarih bir anda bulanıklaşmaya başlıyor. Çünkü klasik tarih anlatısına göre Türklerin Anadolu'ya girişi Malazgirt Meydan Muharebesi ile başlıyor. Yani yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanıyor. Ama Beşiktaş'ta ortaya çıkan bu bulgular eğer gerçekten kurgan kültürüyle bağlantılıysa bu Türklerin ya da en azından Türklerle bağlantılı göçebe toplulukların Anadolu'ya binlerce yıl öncesinin geldiğini kanıtlayabilir. Dolayısıyla burada sadece bir arkeolojik keşiften bahsetmiyoruz. Bu aynı zamanda tarih kitaplarını yeniden yazdırabilecek bir ihtimal. Bazı uzmanlara göre bu mezarlar doğrudan Türk olarak tanımlanamaz. Ancak Orta Asya'daki kurgan kültürüyle benzerlik göstermesi ciddi bir tartışma başlatmış durumda. Belki de İstanbul sadece Roma'nın veya Bizans'ın ya da Osmanlı'nın değil, çok daha eski, çok daha derin bir geçmişin merkezi. Ve biz o geçmişin sadece üstünde yaşıyoruz. Peki biz gerçekten bu iddiaların altını doldurabilir miyiz? Evet, doldurabiliriz. Bu görmüş olduğunuz şey modern dünya haritası. Fakat modern dünya haritasının ilk başladığı noktaya gidelim. 5500 yıl önce dünya bu şekilde bilinmiyordu. Dünyada bilinen sadece ama sadece iki uygarlık vardı. Bir tanesi Mısır, diğeri ise Sümerlilerdi. Ama biz sorularımızın cevabını yine kendi topraklarımızın içerisinde, Anadolu'da arayacağız. Arkadaşlar, Göbekli Tepe'ye hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz yapı bildiğimiz tüm medeniyetlerden daha eski olan bir yapı. Piramitler yaklaşık 7000 yıl önce inşa edilmişti. Göbekli Tepe ise yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarihleniyor. Yani insanlığın henüz yerleşik hayata bile tam geçmediği bir dönem. Peki böylesine eski bir yerde dikkat çeken şey ne? Burada devasa T şeklinde sütunlar var. Üzerlerinde hayvan figürleri, semboller ve en önemlisi organize bir inanç sisteminden bahsediyoruz. Ve işte tam da burada çok kritik bir tartışma başlıyor. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'deki sembollerin
Orta Asya'daki eski Türk damgalarına yani tamga kültürüne benzediğini iddia ediyor. Kurgan için sormuş olduğumuz aynı soruyu tamga için de soralım. Tamga nedir? Tamga basitçe aslında Türk boyların kullanmış olduğu işaretler anlamına geliyor. Kimlik sembolleri yani bir nevi imzaları. Göbekli Tepe'deki bazı işaretlerde bu damgalarla şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Peki bunlar kesin bir kanıt mı? Yine cevabım hayır ama çok güçlü bir tartışma yaratabilir. Bu tartışmaları biraz daha ileri taşımak istediğim için Karahantepe'ye de değinmek istiyorum. Burası adeta Göbekli Tepe'nin kardeşi ama bazı yönleriyle ondan daha bile gizemli. Burada bulunan insan heykelleri, yüz ifadeleri, oturma düzenleri sanki bir ritüeli, bir toplumsal yapıyı anlatıyor. Ve en ilginç detaylardan biri ise bazı figürlerin stili Orta Asya'daki eski taş heykellerle benzerlik gösteriyor. Şimdi tüm parçaları birleştirelim. İstanbul'da bulunan kurgan benzeri mezarlar, Göbekli Tepe'deki semboller ve Karahantepe'deki figürler. Hepsi tek bir şeyi işaret ediyor olabilir mi? Bazı alternatif tarihi görüşlere göre Türklerin ya da Türklerle bağlantılı proto toplulukların kökeni düşündüğümüzden çok daha eski olabilir. Yani mesele sadece Orta Asya'dan Anadolu'ya göç değil, belki de Anadolu'dan yani bizim şu anda yaşamış olduğumuz bu topraklardan Orta Asya'ya yayılan bir kültürel etkileşim söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu da klasik tarihi anlatısını tamamen tersine çevirebilir. Ama burada çok önemli bir çizgi var. Akademik dünyada Göbekli Tepe veya Karahantepe'de bulunan bulguların doğrudan Türk kimliğiyle ilişkilendirdiğine dair kesin ve kabul görmüş bir kanıt yok. Yani bu konu henüz kanıtlanmış bir gerçek değil ama giderek büyüyen bir tartışma. Şu da bir gerçek ki bazı yabancılara göre hepimiz Türküz. Evet şaka değil. Hepiniz Türksünüz ey dünya insanları diye kitap yazanlar da var. Ve bu kitabı bir Türk değil, yabancı bir yazar olan Jean Matlock yazdı. Belki de biz Türkler gerçekten hiç bilmediğimiz bir tarihin parçasıyız ya da komple teorisyeni tarzında konuşayım. Belki de birileri bilinçli bir şekilde tarihimizi değiştirmeye çalıştı. Şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Eğer bu benzerlikler gerçekten bağlantılıysa Türk tarihi sandığımızdan çok daha eski olabilir mi? Bizler sadece geçmişin içinde anlam arayan modern insanlar mıyız? Yorumlarda fikirlerini merak ediyorum. Düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma. Ayrıca bize destek olmak için videoyu beğenebilir ve Tercüman YouTube kanalına abone olabilirsin.